Herkese merhaba, ben Bahar. Öncelikle mutfağıma hoş geldiniz. Sağlıklı tarifler yapıyorum ve bunları kanalımda paylaşıyorum. Bugün gluten hassasiyeti olanlar için nefis bir ekmek yapacağız. Hem de mayasız olacak. Malzemelerim hazır, hadi başlayalım. Karbonatla başlayacağım. Karbonat kullanıyorum. Kaşık ölçüsünü göstereceğim. Onu aldım kabıma. Üzerine yoğurt ekliyorum. Susuz yerinden. Bir karıştıracağım. Karbonatın aktif olması için bir asit kaynağına ihtiyacımız vardı. Bunu yoğurtla sağladık. Üzerine maden suyu ekleyeceğim. Bir şişe aktarıyorum. Bununla da bir karıştıracağım. Karbonatın tamamen erimesini istediğimiz için yapıyoruz bu işlemleri. İçine silme bir yemek kaşığı karnıyarık otu tozu koyacağız. Nedir karnıyarık otu tozu? Glutensiz unları bir arada tutmaya yarayan bir gıda maddesi. Asya ülkelerinde ve Hindistan'da alternatif tıpta kullanılıyor. Netten yararlarını araştırabilirsiniz. Şöyle bir kaşık ayarlamaya çalışıyorum. Silme bir yemek kaşığı. Bunu da ekledim. Bir çırpıcıyla karıştırıyorum. Şöyle jelimsi bir kıvam oluyor. Aynı zamanda iyi bir lif kaynağı. Fisilyum. Burası tamam. Şimdi yumurtaları çırpacağız. Şunu bir köşeye alayım. İki tane yumurta kullanıyorum. Bir mikserle yumurtalarımı çırpacağım. Birkaç dakika boyunca yumurtaları da çırptım. Kabardı onlar da böyle. Şimdi birleştireceğiz ve onu ekleyeceğiz. Bunun kıvamı da iyice koyulaştı. Bunu ekliyorum içine. Sen dur şurada. Bunu da karıştıracağım. Un ekleyeceğim. Aynı bardakta bir tane daha ekliyorum. İkinci bardağı da ekliyorum. Biraz tuz. Aslında mahlep de ekleyebiliriz biraz. Eklesek mi? Neyse, bu sefer eklemeyeyim. Karıştıracağım kaşıkla ve sonra yoğuracağım. Kaşıkla bir toparladım. Şimdi yoğuracağım. Yoğururken eldiven kullanmayacağım. Çünkü çok fazla yapışıyor. Elimi daldırıyorum hamura. Hamuru yoğurdum. Böyle çok fazla ele yapışan bir hamur. Şimdi kalıba aktaracağım. Kalıbın içine pişirme kağıdını yerleştirdim. Hamurumu aktaracağım içine. Ele yapıştığı için elimi biraz suyla ısladım. Şöyle hamurumu.
Elimi suyla biraz ısladım. Bunu kalıpta değil, fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Normal ekmek şekli vererek öyle de yapıyorum. İstediğim kabarıklıkta olsun diye kalıbın hepsine yaymadım. Siz böyle bir kalıbın hepsini doldurmak istiyorsanız 1,5 ölçü şeklinde yapabilirsiniz. Üzerine biraz susam ve çörek otu. Yapışsın, susamlar dökülmesin diye çok az baskı uyguluyorum. Şimdi fansız fırında pişirmeye götürüyorum. Ekmeğim pişti. Söylediğim gibi fansız ayarda 200 derecede pişirdim. Şimdi dilimleyeceğim. Soğumasını bekledim tabii ki. Kesme camıma aldım ve dilimleyeceğim. Hemen göstereceğim dokusunu. Katiyen hamur değil içi. Böyle minnoş tatlı bir ekmek. Tadına da bakacağım. Tadı oldukça iyi. Kara buğdaylı tarifleri sevenlerin, kara buğday ununu sevenlerin hoşlanabileceği bir ekmek. Hemen birkaç püf noktasını da söyleyeyim. Başka tariflere bakarsanız ya da baktıysanız karbonatla yapılan kara buğday ekmeğinin bu renkte olmadığını görürsünüz. Koyu bir renktedir, böyle kırmızıya yakın. Böyle olmaması için karbonatı başta yoğurtla tepkimeye soktuk. Sodayla iyice çözündü. Ekmeğin rengi de değişmedi. Fazla karbonat kullanmamak gerekli. Zaten 100 gram için 1 gram karbonat yeterli. Ben 360 gram un kullandım ve buna da 4 gram karbonat ekledim. Dilerim daha iyilerini yapar ve tadarsınız. Hoşça kalın.